Merhaba, Instagram'da bir tane anket yapmıştım. Kek iple hangi hırkayı örmemi istersiniz diye. Buradaki hırka seçildi. Ekranda da görüyorsunuz. Benim YouTube kanalını açmamın sebebi sadece bir tane arkadaşın, Instagram'dan bana ulaşan bir tane arkadaşın bu hırkayı anlatmamı istemesiydi. Ben koton iplerle aynı hırkayı anlatmıştım. Kolunu geniş şekilde anlatmıştım. Bu sefer fotoğraftaki gibi anlatacağım. Hırkanın tüm bilgileri başında olacak. Lütfen atlamadan izleyin. Hırkanın bitmiş haliyle gramını da yorumlara ekleyeceğim. Bedenini, boyunu, gramını yorumlara ekleyeceğim. Hırka 3 bölümden oluşacak. Birinci bölümde gördüğünüz altıgen parçaları hazırlayacağız ve kolumuzu oluşturacağız. Altıgen parçaların bedenle herhangi bir alakası yok. Sadece kol boşluğunu oluşturmak için. Yeterli kol boşluğunu oluşturmak için. Papatya kek ip kullanıyorum. 150 gram, 540 metre. 3 yumak aldım. Large beden yapmayı düşünüyorum. Large beden içinde, X large beden içinde 3 yumak yeterli geliyor. SM bedenseniz ve boyunu daha az yapacaksanız 2 yumak da yeterli gelecektir. 4 milim tığ kullanıyorum. Bir önceki hırkada 3,5 milim kullanmıştım. Elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre, ipinizin inceliğine, kalınlığına göre tığ numarasını ayarlayabilirsiniz. Alize Cotton Gold'larda 2,5, 2,75 ya da 3 milim tığ kullanıyorum. Örgüde bana sorulabilecek tüm soruları videonun içinde yanıtlamaya çalışın. Baştan yine tekrar söylemek istiyorum. Sıra sayısı önemli değil. Önemli olan size verdiğim ölçüler. Videonun içerisinde de farklı hırkalar gösterdim. Sıra sayıları değişik ama ölçüleri aynı. Çocuklarımız için de kendimiz için de aynı şekilde ilerleyeceğiz. Evdeki bir tane hırkanızın ölçüsünü alabilirsiniz. Severek giydiğiniz, üzerinize dar gelmeyen bir tane hırkaya göre çalışabilirsiniz. Ya da size verdiğim yetişkin beden ölçü tablolarına göre ilerleyebilirsiniz. Videonun içerisinde boşluk sayılarını, trabzan sayılarını verdim. Birebir sayılara uyarak ilerliyorsunuz ki üst sıralarda yanlışlık yapmayın ve sökmek zorunda kalmayın. Artık örgümüze başlayabilirim. Yine bu örgüyü de yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin, çeviriler de düzgün çevrilebilsin ve özel gereksinimli arkadaşlar ve küçük yaştaki arkadaşlar rahatça anlayabilsin diye yavaş yavaş ve tek tek anlatacağım. Anlatım size yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırarak izleyebilirsiniz. Şimdi altıgen parçaları örmeyle başlayalım. Altıgen parçayı örmeye başlıyoruz. Altıgen parçanın mantığının bedenle herhangi bir alakası yok. Beden genişliğimizle alakası yok. Burada kol boşluğu oluşturacağız. Yetişkinler için en az 21-22 santim yapmamız gerekiyor. Buraya lütfen dikkat edin. En az 21-22. Sonrasını tabii ki yapabilirsiniz. Daha salaşta yapabilirsiniz. Daha bol da yapabilirsiniz. Ama 21-22 santimin altına düşmeyeceğiz. Ben burada 22 santim yaptım. Ben bu 22 santimle 48 bedene de yaptım. 40 bedene de yaptım. 42 bedene de yaptım. Yani yetişkinler için yeterli geliyor. Daha salaş isterseniz sonrasında nasıl büyüteceğinizi size anlatacağım. Buranın bedenle bir alakası yok. Şimdi ikinci parçamızı beraber öreceğiz. Burada kek ip kullandığımı söylemiştim. Burada papatya kek ip. Başta da göstermiştim bilgilerini. Burada fark eden şey böyle yumak halinde alıyorsunuz. Burada mesela daha sütlü kahveyle başlamış. Burada daha açık bir renkle başlamış. Kremle başlamış. O zaman ne yapıyorum? Buradaki başlangıç rengime gelene kadar ortadan ipimi alıyorum, sarıyorum. Sütlü kahveye gelene kadar sonra oradan örmeye başlıyorum. Şimdi ben buradaki açık krem ipi saracağım. Sütlü kahveye geldiğimde ipimi keseceğim ve oradan örmeye başlayacağım ki aynı renklere ulaşabileyim. Buna kek ip diyoruz. Burada da batik ipler var. Böyle yine renk geçişli ipler. İstediğiniz iplerle örebilirsiniz. Bunlarla da herhangi bir renk değişimi yapmıyoruz. Aynı iple üst sıralarda örmeye devam ediyoruz. Herhangi bir ip koparma yapmıyoruz. Şimdi birinci sırayla başlayalım. Birinci sırada sihirli halkanın içine 6 tane üçlü grup yapacağız. Üçüncü sıradan sonra kendisini tekrar eden bir model. Sonra rahatça hızlı ilerleyebileceğiz. Burada herhangi bir ip sarma yapmak istemiyorum şu an. Size daha az sıra anlatacağım için daha açık renkle anlatım yapacağım. Daha net görebilin diye. Sonra ben orayı sökerim, kendi rengime dönerim. Sihirli halkayla örgümüze başlıyoruz. Ben sihirli halkayı bu şekilde yapıyorum. Siz bildiğiniz şekilde yapabilirsiniz. Yeni başlayanlar benimki gibi yapabilir. Sonuç aynı olacak. İpi bu şekilde tutuyorum. Döndürdüm ve halka yaptım. İpi tutuyorum. Döndürdüm ve halka yaptım. Birinci sıra için sihirli halkayı yaptım. 4 milim tığ kullanıyorum. Siz ipinize uygun tığ numarasını aldınız. Halkaya giriyorum. İpi aldım ve 3 zincirle başlıyorum. İkili trabzanlar kullanacağız. Bu 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul ediyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bunda bir tane ikili trabzan kabul ettim.
İkili trabzan yapmak için tığın başına bir kere doluyorum. 2 ilmeği birlikte tuttum. Halkaya girdim, ipi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. 2 ilmeği birlikte alarak ikili trabzan yapıyoruz. Tığın başına doladım, halkaya girdim, ipi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak ikili trabzan yapıyorum. Yeni başlayanlar için başını böyle yavaş anlatacağım. Sonra hızlı ilerleyeceğiz. Başlarken 3 zincir çekmiştik. Onda bir tane ikili trabzan kabul ettik. Yanına 2 tane daha ikili trabzan yaptık. Yani 3 tane ikili trabzanla başlamış olduk. Bu 3 tane ikili trabzana üçlü grup diyoruz. Yani bir tane üçlü grubu yapmış olduk. Bundan 6 tane yapmamız gerekiyor. Altıgen bir parça yapacağız. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Halkanın içine 3 tane daha ikili trabzan yapacağım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Ve tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Birinci sıranın mantığı arada 2 zincirle halkanın içine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane üçlü grubu yaptık. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Halkanın içine sırayla 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İkinciyi de yaptım ve üçüncüyü de yaptım. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Halkanın içine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane grup oldu. Bundan 6 tane olması gerekiyor. 1, 2 zincir çektim. Tığın başına doladım. Halkanın içine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 5. grubumuzda şu an yapıyoruz. Son bir grup kaldı. Ne yapacağım? Arada 2 zincir çekiyorum. Ve halkanın içine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Her sırada sayarak ilerleyeceğiz. 6 tane üçlü grubumuz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane arkadaş fark etmemiş 7 tane yapmış ve bir bütün parçada yedigen olarak ilerlemiş. Sonra katlayıp kolu oluşturuyoruz. Kolu oluştururken de yanlışlık yaptığını fark ediyor ama nasıl olduğunu bilmiyor. Sonra yedigen olduğunu fark ettik. Yani sayarak ilerlemekte fayda var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane grubumuz var. Sıra sonunda halkadan kalan ipi halkanın ortası kapanana kadar çekiyorum. Çok fazla asılmıyorum. Kapansa yeterli. Bir üst sıralarda aynı renkle devam edeceğimiz için tekli trabzanla biteceğiz. Ama siz ip koparacaksanız bir üst sırada farklı bir renkle başlayacaksanız yine 2 zincir çekersiniz. Buradaki 3 zinciri atlar, ikinci zincirin tepesine ipinizi kaydırırsınız. Bu şekilde motifi içinden geçirir ve yeteri kadar ip bırakıp kesersiniz. Renk değiştirecekler, o şekilde yapabilirler. Ama biz aynı renkle, kek iple devam edeceğiz. Düzlü renkle yapıyorsanız düz renkle devam ediyorsunuz. En son 3 tane ikili trabzan yaptık. Tığın başına doladım. Başta 1, 2, 3 zincir çekmiştik. 3. zincirin içine V harf şeklinde görünüyor. 3. zincirin içine girdim. İpimi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü tekle çekerek tekli trabzanla bitiyoruz. Buna yarım trabzan da deniliyor. Üçünü birlikte çektim. Tekli trabzanla sıra sonunu yapmış oldum. Bu tekli trabzanla aradaki 2 zinciri vermiş oldu. Bu sıradaki toplam trabzan sayısı 18. 3, 6, 9, 12, 15 ve 18. Bir üst sıraya çıkıyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim. Bunda bir tane ikili trabzan kabul ediyorum. Tığın başına doladım. Buradaki boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Boşluğa girdim, ipi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Yine ikisini birlikte alıyorum. İkili trabzanlar öreceğiz. 2 zincirlik boşluklar bizim köşe boşluklarımız. 2 tane ikili trabzan, arada 2 zincir, 2 tane ikili trabzan olacak. Başlangıçta 2 tane ikili trabzanla başlayacağız. Sıra sonunda bu köşeyi tamamlayacağız. Başlarken yarım başlıyoruz. Sıra sonunda burayı tamamlıyoruz. Yapacağımız işlem aşağıda 3 tane ikili trabzan var. Her birinin tepesine bir tane ikili trabzan yapmak. 2 zincirlik boşluklara 2 tane ikili trabzan, arada 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapmak. Bunları örgü bilenler için söylüyorum. Onlar ilerleyebilirler. Burada yanlış yapılabilecek şey ilk trabzanın tepesine atlamak genelde. Tığın başına doladım. Aşağıda 3 tane ikili trabzan var.
Birincinin tepesine girdim. İkili trabzan yaptım. İkincinin tepesine girdim. İkili trabzan yaptım ve üçüncünün tepesine girdim. İkili trabzan yaptım. Köşeye geliyoruz. Köşeye ne yapmam gerekiyor? 2 tane ikili trabzan. Araya 2 zincir ve aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tüm köşelerimize aynı işlemi yapacağız. Başlarken burada yarım başlamıştık. Aşağıdaki ikili trabzanların her birinin tepesine bir tane ikili trabzan yaptık. Köşeye 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yaptık. Yapacağımız işlem burada ne yaptıysak diğer kenarlarda da aynı işlemi yapmak. Köşeyi tamamladıktan sonra görüyorsunuz ilk trabzanın tepesi kapanmış görünüyor. O zaman ne yapacağım burada? Biraz çekeceğim. Tepesi açıldı. Birinciden örmeye başlıyorum. Birinci trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaptım. İkinci trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaptım ve üçüncü trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaptım. Aşağıda 3 tane ikili trabzan vardı. Her birinin tepesine bir tane ikili trabzan yaptım. Köşeye geliyorum. Köşedeki işlemimiz 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 6 tane kenarımız var. Her birine aynı işlemi yapacağız. Bir tane daha göstermek istiyorum. Köşeyi tamamladıktan sonra ne yapıyoruz? Aşağıda 3 tane ikili trabzan var. Her birinin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Yanlış yapanlar nerede yanlış yapıyorlar? İlk trabzanın tepesi kapandığı için onu atlıyorlar. İkinciden örmeye başlıyorlar. O yüzden ne yapıyoruz? Burayı biraz geriye çekiyorum. Birinci trabzanın tepesinden örmeye başlıyorum. Her birinin tepesine bir tane ikili trabzan yaptım. Köşedeki işlemimiz ne? 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve aynı yere 2 tane ikili trabzan. Bu şekilde diğer kalan üç kenarımızı da yapalım. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Köşeyi tamamladıktan sonra aşağıdaki 3 tane ikili trabzanın tepesine sırasıyla ikili trabzan yaptım ve buradaki köşeye kadar geldim. Köşede başlangıçta 2 tane ikili trabzanla başlamıştık. Burayı artık tamamlıyoruz. Tığın başına doladım. Buradaki köşeye geldim. 2 tane daha ikili trabzan yaparak bu köşeyi tamamlamış oluyorum. Gördüğünüz gibi köşede 2 tane ikili trabzan, 2 tane ikili trabzan var. Şimdi aradaki 2 zinciri neyle oluşturacağız? Tekli trabzanla oluşturacağız. Tığın başına doluyorum. 1, 2, 3. zincirin içine girdim. İpimi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü tekte çekerek sıra sonumu yapıyorum. Birinci sırada 3 tane ikili trabzan vardı. İkinci sırada köşedeki artırmalarımızla beraber 7 tane ikili trabzanımız var. Bir kenarda 7 tane ikili trabzanımız var. Bizim altıgen bir parçamız olduğu için 6 kere 7 42. Yani bu sırada toplam 42 tane ikili trabzanımız var. Yeni başlıyorsanız tek tek sayıyorsunuz. Sayılarınız tutmazsa üst sıralarda yaptığımız işlemlerde yanlış olur. Sayıların eşit olması, birebir aynı olması önemli. İlk 2 sırada trabzan sırası ördük. Örgümüz trabzan sırası ve boşluk örme sırasından oluşuyor. Bundan sonra artık 3. sıradan sonra boşluk örme, trabzan örme, boşluk örme, trabzan örme, boşluk örme, trabzan örme. Çok kolay bir yapım mantığı var. Bana genelde diğer hırkada da sorulan neden boşluk sırasını ters örüyorsunuz? Örgünün tersi düzü fark ediyor görünüm olarak. Şöyle görebilirsiniz burası. Örgünün arkası, trabzanlar nasıl görünüyor? Burası örgünün düz yüzü, trabzanlar nasıl görünüyor? Biz beden genişletme yaparken ve boy uzatma yaparken boşluk sırasını örgünün tersinde öreceğiz. Yani görünümü bu şekilde olacak. Ben de tüm görünüm eşit olsun diye boşluk sırasını altıgen parçalarda da ters yüzünden örüyorum ki bir bütün örgüm aynı şekilde görünsün. Düz yüzünden de örmek isteyebilirsiniz. Örgü bilen arkadaşlar öyle de yapmak istiyor. Düz yüzünden de örebilirsiniz, ters yüzünden de örebilirsiniz. Benim tek amacım tüm görünümün eşit olması. Sayılarımızda, örgümüzde herhangi bir farklılık yok.
Yine aynı şekilde bildiğim şekilde ilerleyeceğim. Birinci ve ikinci sırayı trabzanlarla ördük. Üçüncü sırada artık boşluk öreceğiz. Kutucuklar yapacağız. Onun için ne yapıyorum? Örgüyü arkasına döndürüyorum. Buradaki ipi kesmedim ki. Burası bizim arkamız. Siz bu ipi çok kısa bıraktıysanız ve kaçacağını düşünüyorsanız bunu iyice burada sıkılayın. Sonrasında bir zincirle buraya sabitleyin. Sonra göstereceğim gibi ve halkanın içinde ipinizi gizleyin. Üçüncü sırada boşluk öreceğiz. Örgümü döndürüyorum ve 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Boşluk örmede arada bir zincirle kutucukları oluşturacağız. Burada 4 zincir çektim. 4 zincirin 3'ü bir tane ikili trabzan demek. Bir zincirde aradaki çekeceğim bir zincir demek. Tığın başına doladım. Burada 4 zincir çekmiştim. İlk trabzanın tepesinden örmeye başlıyorum. Tığın başına doladım. İlk trabzanın tepesine girdim. İpi aldım ve ikili trabzan yapıyorum. İlk kutucuğumuzu oluşturmuş olduk. Arada bir zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Aşağıdan bir tane ikili trabzan atlayıp ikincisine ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çek. Tığın başına dola. Aşağıdan bir tane ikili trabzan atla. İkincisine ikili trabzan yap. Bu şekilde arada bir zincirle ve aşağıdan bir tane ikili trabzan atlayarak bir zincirlik boşluklar oluşturuyoruz. Kutucuklar oluşturuyoruz. Arada bir zincir çektim. Tığın başına doladım. Aşağıdan bir trabzan atlayıp ikincisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada önemli olan şey, başlarken ilk trabzanın tepesinden başlıyoruz. Biterken son trabzanın tepesiyle bitiyoruz. Sizin burada son trabzanın tepesine denk gelmediyse aşağıdaki trabzanlarda yanlış yapmışsınız demektir. Bu sadece ikinci sıra için değil, sonrasında da aynı örmeye devam edeceğiz. Boşluklarınız bu şekilde uymuyorsa demek ki bir alt sırada yanlış yapmışsınız. Ya da aşağıdan bir tane değil de iki tane ikili trabzan atlamış olabilirsiniz. Şimdi en son trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yaptık. Köşeye geliyoruz. Köşede yapacağımız işlem, köşeye iki kere gireceğiz. İlk girişimizde bir tane zincir çekiyoruz ve köşeye bir tane ikili trabzan yapıyoruz. İkinci girişimizde arada iki zincir çekiyoruz ve aynı köşe boşluğuna bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Aynı şeyi iki yerde daha anlatacağım. Geriye sarmayın. Benimle beraber devam edin lütfen. En son trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yapmıştık. Köşeye ne yapıyoruz? İki tane ikili trabzan yapacağız. Birinci trabzanı yaparken arada bir zincir çekiyoruz. İkinci trabzanı yaparken arada iki zincir çekiyoruz. Bu iki zincirlik boşluklar bizim köşe boşluklarımız. Şimdi artık köşeyi yaptık. Örmeye devam edebiliriz. Arada bir zincir çekiyorum. Ne yapıyorum? Başlarken ilk trabzanın tepesinden başlıyorum. İlk trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Aşağıdan bir tane ikili trabzan atladım. İkincisinin tepesine bir tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çek. Aşağıdan bir tane ikili trabzan atla. İkincisine bir tane ikili trabzan yap. Arada bir zincir çek. Aşağıdan bir tane ikili trabzan atla ve ikincisine bir tane ikili trabzan yap. Gördüğünüz gibi doğru ilerledik. Son trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan denk geldi. Son trabzanın üzerine de bir tane ikili trabzan yapınca ne yapacağız? Köşeyi örmeye başlayacağız. Köşede iki tane ikili trabzanımız var. İlk trabzanı yaparken arada bir zincir çekiyorum ve köşe boşluğuna bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkinci trabzanı yaparken arada iki zincir çekiyorum ve aynı köşe boşluğuna bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde iki zincirlik köşe boşluğunda oluşturmuş oldum. Bir tane daha köşe boşluğu oluşturacağız. Beraber örerek devam edelim. Köşeyi yaptıktan sonra ne yapıyorum? Arada bir zincir çekiyorum ve ilk trabzanın tepesinden örmeye başlıyorum. Arada bir zincir çek, aşağıdan bir tane ikili trabzan atla, ikincisine bir tane ikili trabzan yap. Arada bir zincir çek, aşağıdan bir tane ikili trabzan atla, ikincisine bir tane ikili trabzan yap. Ve arada
bir zincir çek, aşağıdan bir trabzan atla, ikincisine bir tane ikili trabzan yap. Son trabzanın üzerine de bir tane ikili trabzan yaptık. Köşeye geliyoruz. İlk trabzanı yaparken arada bir zincir çekiyorum ve köşeye bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkinci trabzanı yaparken arada iki zinciri çekiyorum ve aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yine köşe boşluğumuzu oluşturmuş olduk. Bu şekilde boşluklarımızı örerek sıra sonuna kadar gelelim. Zaten artık boşluk trabzan şeklinde devam edeceğiz. Üst sıralarda da anlatırken hep aynı işlemi yapacağım için iyice pekişecek. Sizin dikkat etmeniz gereken şey sayılar. Başlarken ilk trabzanın tepesinden başlıyoruz. Biterken son trabzanın tepesiyle bitiyoruz. Köşelere 2 kere gireceğiz. 2 tane ikili trabzan yapacağız. Birincisinde arada bir zincir çekiyorum. İkincisinde 2 zincir çekiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Çünkü başlarken burada da yine yarım başlamıştık. Sıra sonunda orayı beraber tamamlayalım. Sıra sonuna kadar geldim. En son ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaptım. Demek ki doğru şekilde ilerlemişim. Burada yarım şekilde başlamıştık. Sıra sonumuzu nasıl yapıyoruz? Arada bir zincir çekiyorum. Tığın başına doladım ve buradaki köşe boşluğuna bir tane ikili trabzan yapıyorum. Başlarken yarım şekilde başlamıştık. Zaten bir tane ikili trabzanımızı yapmıştık. Burada da en son bir tane ikili trabzan yaptık. Benim ne yapmam gerekiyor? Aradaki iki zincirlik boşluğu oluşturmam gerekiyor. Bunun için de ne yapacağım? Tığın başına doladım. 1, 2, 3. zincirin içine girdim. İpi aldım ve tekli trabzanla bitiyorum. Buradaki iki zincirlik köşeyi de oluşturmuş oldum. Şöyle daha net göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi buradaki köşede de iki tane ikili trabzan var. Birinde arada bir zincir çektik. Aradaki iki zinciri de tekli trabzanla oluşturduk. Bu sıradaki boşluk sayısı, kutucukların hepsini tek tek sayıyorsunuz. 36 olmalı. 36 değilse yanlış yapmışsınız demektir. Yanlış yaptıysanız bir üst sıraya çıkmıyorsunuz. Orayı düzeltiyorsunuz ve sonrasında devam ediyorsunuz. Şimdi siz kutucuklarınızı saydınız, 36 olduğunu gördünüz. Artık 4. sırada trabzan örmeye başlayabiliriz. Trabzan sırasını örgünün düz yüzünde örüyoruz. O yüzden örgümü bu şekilde çevirdim. Örgümüzün düz yüzündeyiz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bunda bir tane ikili trabzan kabul ettim. Tığın başına doladım. Buradaki oluşturduğumuz iki zincirlik köşe boşluğuna bir tane ikili trabzan yapıyorum. Köşelerdeki işlemimiz değişmeyecek. Trabzan yaparken, örerken aynı burayı tekrarlıyoruz. Boşluk örerken de aynı burayı tekrarlayacağız. Başlarken iki tane ikili trabzanla başladık. Sıra sonunda burayı tamamlayacağız. Köşeye iki tane ikili trabzan yaptım. Tığın başına doladım. Boşluğun üzerine trabzan örerken ne yapıyoruz? Aşağıdaki trabzanların üzerine bir tane ikili trabzan yapacağız. Bir zincirlik boşluklara bir tane ikili trabzan yapacağız. Tığın başına doladım. Trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Trabzanın üzerine trabzan, boşluğa bir tane ikili trabzan. Gördüğünüz gibi trabzan sırasında aralarda herhangi bir zincir çekmiyoruz. Tığın başına doladım. Aşağıdaki ikili trabzanın tepesine ikili trabzan yaptım. Bir zincirlik boşluğa girdim. İpimi aldım. İkili trabzan yaptım. Artık işlemimiz çok kolay. Her sırada aynı şeyleri tekrarlayacağız. İkili trabzanın üzerine ikili trabzan, boşluğa ikili trabzan. İkili trabzanın üzerine ikili trabzan, boşluğa ikili trabzan. Buradaki iki zincirlik köşe boşluklarına yine işlemimiz aynı olacak. O yüzden son ikili trabzanın üzerine de bir tane ikili trabzan yapıyorum ve iki zincirlik köşe boşluğuna geliyorum. Burada yeni başlayanlar için sayı da vereyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane ikili trabzan yapmışız. Sonra köşe boşluğuna geldik. İki zincirlik köşeler bizim köşe boşluğumuz. Köşe boşluklarına ne yapıyoruz? 2 tane ikili trabzan. Arada 2 zincir ve aynı yere
2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu son trabzanın üzerine kadar 13 tane ikili trabzan yapmıştım. Köşeye 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yaptım. Köşeden sonra devam ediyorum. İşlemimiz ne? Aşağıdaki ilk ikili trabzanın tepesine ikili trabzan yap, boşluğa bir tane ikili trabzan yap. İkili trabzanın tepesine ikili trabzan yap, boşluğa ikili trabzan yap. İkili trabzanın tepesine ikili trabzan yap ve boşluğa ikili trabzan yap. Bir tane daha köşeyi göstermek istiyorum. Artık motifimiz rutine dönecek ve istediğimiz kadar büyütebileceğiz. Aşağıdaki ikili trabzanın tepesine ikili trabzan yaptım. Boşluklara ikili trabzan yaptım. Burada iki zincirlik boşlukları yeni başlayanlar belki fark etmeyebilir. İki zincirlik boşluklar daha geniş ama yine siz sayarak ilerleyin. 2, 4, 6, 8, 10, 13 tane ikili trabzan yaptım. Demek ki köşeye gelmişim. Köşeye ne yapacağım? 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada 3 tane ikili trabzan vardı bir kenarda. Burada 7 tane vardı. 4. sırada bir kenarda 15 tane ikili trabzan var. 15 çarpı 6 demek ki bu sırada toplam 90 tane ikili trabzan olması gerekiyor. Köşeyi yaptık. Artık işlemimiz daha kolay. Dediğim gibi aynı şeylerle de sizi sıkmak istemiyorum. Daha çok işlemimiz var hırkada. Aşağıdaki ikili trabzanların tepesine ikili trabzan yapalım. Boşluklara ikili trabzan yapalım. 13 tane ikili trabzan olunca demek ki buradaki 2 zincirlik boşluğa gelmişiz demektir. 2 zincirlik boşluğa da 2 tane ikili trabzan, arada 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapalım. Sonra yine trabzan üzerine trabzan ve boşluğa bir tane ikili trabzan yapalım. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Burada yarım şekilde başlamıştık. Yine burada tekli trabzanla aradaki 2 zincirde oluşturalım. Artık sıra sonuna kadar gelebiliriz. Altı kenarı da size söylediğim gibi ördüm. En son yine sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 13 tane ikili trabzan yapmışım. Demek ki köşeye gelmişim. Bunu normalde saymanıza da gerek yok. Dediğim gibi zaten 2 zincirler belli ama bu 3-4 sırada yeni başlayanlar için böyle anlatayım. Doğru şekilde ilerlesinler. Sonrasında zaten örgü hep kendisini tekrar ettiği için yanlış da yapmazlar diye düşünüyorum. 13 tane ikili trabzan yaptım. Tığın başına doladım. Burada ne yapacağım? 2 tane daha ikili trabzan yaparak köşeyi tamamlayacağım. Köşeye 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 tane ikili trabzan burada, 2 tane ikili trabzan burada. Aradaki 2 zinciri nasıl oluşturacağım? Tekli trabzanla. Tığın başına doladım. 1, 2, 3. zincirin içine girdim. İpi aldım ve tekli trabzanla bitiriyorum. Toplam 90 tane ikili trabzan olduğuna emin oldunuz ve artık boşluk örme sırasına geçtik. Boşluğu nerede örüyoruz? Örgümüzün arka tarafında örüyoruz. Düz yüzünde örmek isteyenler 4 zincir çekerler. Buradaki ilk trabzanın tepesinden örmeye başlayabilirler. Benim tek amacım görünüm eşitliği. Sayılarımıza ya da örgümüzde değişen herhangi bir şey yok. Örgümü döndürdüm. Burası benim örgümün arkası. Başlarken yine 3. sırayı tekrarlayacağız. Hep aynı mantık. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 3 zincir bir tane ikili trabzan demek. Bir zincir de arada boşluk oluştururken çektiğimiz zincir demek. Tığın başına doluyorum ve buradaki ilk trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada yine yarım şekilde başladık. Bir tane ikili trabzanı yaptık. Yarım şekilde başladık. Biterken buraya bir tane daha ikili trabzan yapacağız. Ve tekli trabzanla aradaki 2 zincirlik boşluğu oluşturacağız. Bunları örgüyü bilenler için söylüyorum. Onlar 3. sıranın mantığıyla sıra sonuna kadar gelebilirler. 4 zincir çektik. İlk trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaptık. Boşluk örerken ne yapıyoruz? Arada bir zincir çek. Aşağıdan bir ikili trabzan atla. İkincisine
bir tane ikili trabzan yap. Arada zincir çek bir tane. Aşağıdan bir tane ikili trabzan atla. İkincisine bir tane ikili trabzan yap. Bir zincir çek. Aşağıdan bir trabzan atla. İkincisine bir tane ikili trabzan yap. Boşluk örme sıramızda kuralımız değişmiyor. Başlarken ilk trabzanın tepesinden başlıyoruz. Biterken son trabzanın tepesine bitiyoruz. Son trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan denk gelmeli. Yanlış yaptıysak ya aşağıdaki ikili trabzan sayısında bir yanlışlık vardır ya da aradaki atladığımız trabzan sayısında yanlışlık vardır. Şimdi buradaki son trabzan tepesine kadar kutucukları yapıyorum hızlıca. Son trabzanın üzerine de bir tane ikili trabzan yaptım. Burada da köşeye kadar bir boşluk sırası vereyim size. Sayısı vereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Başlarken 8 tane kutucuğumuzu yaptık ve köşeye geldik. Köşedeki işlemimiz neydi? 2 kere gireceğiz. Yani 2 tane ikili trabzan yapacağız. İlk girişimizde bir zincir çekiyoruz. İkinci girişimizde 2 zincir çekiyoruz. Bu da bizim köşemiz olmuş oluyor. Arada bir zincir çektim ve köşeye bir tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir çektim ve köşeye bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çek, bir tane ikili trabzan yap, 2 zincir çek, bir tane ikili trabzan yap. Burayı ve buradaki köşeyi tekrar göstereceğim. Sonra sıra sonuna kadar hızlı hızlı ilerleyeceğiz. 2 zincir çekip bir tane ikili trabzan yaptıktan sonra bir zincirlik kutuları yapmaya başlıyoruz. Arada bir zincir çek ve ilk trabzanın tepesinden örmeye başla. Arada bir zincir çek, aşağıdan bir tane ikili trabzan atla, ikincisine ikili trabzan yap. Bu şekilde kutucuklarımızı son trabzanın üzerine kadar yapalım. Köşeyi bir kere daha göstermek istiyorum. 3. sırada ne yaptıysak 5. de onu yapacağız. Fark eden tek şey kutucuklarımızın sayısının artması. En son trabzanın üzerine de bir tane ikili trabzan yaptım. Demek ki doğru şekilde ilerlemişim. Hem bir alt sırada doğru şekilde ilerlemişim hem de arada sadece bir tane ikili trabzan atlamışım. Köşede kendinize şunu kodlayın. Bir zincir çek, bir tane ikili trabzan yap, 2 zincir çek, bir tane ikili trabzan yap. Bu şekilde. Bir zincir çek, bir tane ikili trabzan yap, 2 zincir çek, bir tane ikili trabzan yap. Sonra yine ilk trabzanın üzerinden kutucuk örmeye başlayalım. Arada bir zincirlerle ve sıra sonuna kadar gelelim. Bir sıra daha trabzan sırası anlatacağım. Sonra tekrar boşluğa çıkmayı göstereceğim ve artık istediğimiz kadar yeterli kol boşluğuna gelene kadar örmeye devam edeceğiz. Orasını detaylı şekilde anlatacağım. Dediğim gibi yetişkinlerde en az 21-22 santim yapıyoruz. En az. Mecburen o kadar yapmak zorunda değiliz. En azı söylüyorum sadece. Sıra sonuna kadar geldim. Burada en son trabzanın üzerine de bir tane ikili trabzan yaptım. Sıra sonunda artık köşeyi tamamlayacağız. Burada başlarken zincirlerle 4 zincir çekmiştik ve bir tane ikili trabzanı zaten oluşturmuştuk. Bir tane daha ikili trabzan yapmam gerekiyor. Çünkü köşede 2 tane ikili trabzanımız var. İlk trabzanı yaparken ne yapıyorum? Arada bir zincir çekiyorum ve köşeye bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada yapmam gereken şey aradaki 2 zinciri oluşturmak. Onun için de tığın başına doladım. 1, 2, 3. zincirin içine giriyorum. İpi aldım ve tekli trabzanla bittim. Buradaki köşe boşluğunu da oluşturmuş oldum. Gördüğünüz gibi köşede 2 tane ikili trabzan var. Motif hep kendisini tekrar ettiği için boşluk ve trabzan sıralarında mantık hep aynı olduğu için tabii ki ben sonuna kadar devam etmeyeceğim. Daha kolumuzu birleştireceğiz, beden büyüteceğiz, boynu büyüteceğiz, lastik geçeceğiz, kollarını uzatacağız. Motif hep kendisini tekrar ediyor. Ama sizin için şunu yapacağım. Özellikle yeni başlayanlar için her sıradaki boşluk ve trabzan sayılarını vereceğim. Bu sıranın boşluk sayısını da şu an ekrana yazıyorum. Sonrasında sizin için bilgisayarda
Ben trabzan ve boşluk sayılarını yazacağım. Onu ekrana koyacağım. Oradan siz ekran görüntüsü alacaksınız. Sonrasında artık mantık hep aynı olduğu için sadece oradaki ekran görüntüsündeki sayılara bakarak istediğiniz sıra sayısı kadar öreceksiniz. Sayılarınızın eşit olması, aynı olması yeterli. Burada boşluk sıramızı ördük. Bir sıra daha ikili trabzan sırası göstermek istiyorum. Boşluk sırasını ters tarafta örüyoruz. Görünüm eşitliği olsun diye sonrası için. Trabzan sırasını ön yüzde örüyoruz. Başlarken yine köşede 2 tane ikili trabzanla başlayacağız. Sıra sonunda orayı tamamlayacağız. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bunda bir tane ikili trabzan kabul ettim. Tığın başına doladım. Aynı köşe boşluğuna 2 zincirlik boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 tane ikili trabzan yaptım. Buradaki işlemimiz ne? Trabzan üzerine trabzan, boşluğa trabzan, trabzan üzerine trabzan, boşluğa trabzan. Örgümüzü ikili trabzanlarla örüyoruz. Böyle sayılar karışmasın diye sürekli ikili de demek istemiyorum. Trabzan üzerine trabzan, boşluğa trabzan, trabzan üzerine trabzan, boşluğa trabzan. Bu şekilde bu kenarımızı örelim. Köşeye kadar gelelim. Köşeyi de tekrar hatırlatacağım ve sıra sonuna kadar geleceğiz. Trabzan üzerine trabzan, boşluğa trabzan. Köşeye kadar geldim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. 21 tane ikili trabzan yapmışım. Buradaki 2 zincirlik boşluklar zaten belli. Ama yine de sayıyı verdim. Buradaki 2 zincirlik boşluğa ne yapıyoruz? 2 tane ikili trabzan. Arada 2 zincir ve aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Kenarlarda da köşelerde de yaptığımız işlemler değişmeyecek. Bu 6. sıramızda da aynı. 60 sıra örsek 60. sıramızda da aynı olacak. Trabzan üzerine trabzan, boşluğa bir tane ikili trabzan. Köşeye buradaki 2 zincirlik boşluğa 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Bir kenarda boşluk sırasında göstermek istiyorum. Sonra artık kol parçamızı, altıgen parçamızı tamamlayacağız. Sıra sonuna kadar geldim. En son trabzanın üzerine de bir tane ikili trabzan yaptım. Başlarken 2 tane ikili trabzanla başlamıştık. Biterken aynı köşeye 2 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Ve köşeyi tamamlıyoruz. 1, 2 tane ikili trabzan yaptım. Tığın başına doladım. 1, 2, 3. zincirin içine girdim. Ve tekli trabzanla bitiriyorum. Bir kenarda boşluk sırasını göstereceğim. Boşluk sırasını örgünün arkasında örüyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığın başına doladım ve ilk trabzanın üzerinden örmeye başlıyorum. Boşluğu ilk trabzanın üzerinden örmeye başlıyoruz. Sıra sonunda da son trabzanın üzerinde en son ikili trabzan örüyoruz. Arada bir zincir çek, aşağıdan bir trabzan atla, ikincisine ikili trabzan yap. Arada bir zincir çek, aşağıdan bir trabzan atla, ikincisine ikili trabzan yap. Bu şekilde köşeye kadar gelelim. Köşeyi de bir kez hatırlatayım. En son trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yaptım. Köşeye 2 tane ikili trabzan yapacağız. İlkini bir zincir çekip yapıyorum. İkincisini 2 zincir çekip yapıyorum. Böylece 2 zincirlik köşe boşluğunda oluşturmuş oldum. Sonra yine ilk trabzan üzerinden başlıyoruz ve kutucuk örmeye başlıyoruz. Sonra yine köşede 2 tane ikili trabzan yapacağım. Birincisinde arada bir zincir çekeceğim. İkincisinde 2 zincir çekeceğim. Bu şekilde artık istediğimiz kadar örüyoruz. Benim parçam hazır. Ben 20 sırada 22 santime ulaştım. Şimdi ister standart ölçülere göre, istiyorsanız evdeki hırkanıza göre, ki biz hep öyle çalışıyoruz, yine öyle çalışacağız. Örgümüze devam edeceğiz. Buradaki sıra sayısını neye göre ayarlıyoruz? Aynı santime farklı iplerle farklı sıralarda ulaşacağız. Sıra sayısı önemli değil. Sizin ipiniz kalınsa 22 santime belki 14 sırada ulaşırsınız, 16 sırada ulaşırsınız.
İpiniz benimkinden daha ince ise angora ipler kullanıyorsunuzdur. Siz de belki 30 sırada ulaşacaksınız. Yani sıra sayımız değişebilir ama ölçümüz değişmez. Ben burada kendi altıgen parçamı 22 santim olana kadar ördüm. 20 sıra ördüm. 20 sırada 22 santime ulaştım. Diğer altıgen hırkalarda da 22 santim yapmıştım. S beden ve daha küçükseniz 21 santim de yapabilirsiniz. 48 bedene kadar olanlarda yine 22 santim yaptım. Yetişkinler için yeterli kol boşluğuna 22 santimle ulaşıyoruz. Ben 22 santim olana kadar ördüm. Sonra altıgen parçanın istediğiniz bir kenarını alıyorsunuz. İstediğim bir kenarını aldım, ikiye katladım ve kolumu oluşturuyorum. Diğer anlattığım altıgen hırkalarda da bana en çok gelen soru parçam yamuk duruyor. Sırf yamuk durduğu için örgüsünü söken arkadaşlar var. Burada yapacağımız işlem 6 tane kenarımız var. Hepsini bu şekilde açıyoruz. Trabzan tepelerini açarak örgümüzü düzeltiyoruz. Bu bizim örgüyü yanlış ördüğümüz için değil, sadece trabzan tepeleri açılmadığı için. Özellikle eli sıkı gelen arkadaşlarda kasma olabilir. Bu şekilde trabzan tepelerini açarak örgünüzü düzelttiniz ve altıgen parçanızla bu şekilde kolunuzu oluşturdunuz. Size farklı örgülerden örnekler göstereceğim. Bu benim ördüğüm altıgen parça ve kol boşluğunu 22 santim olana kadar ördüm. Altıgen parçayı örüyoruz, bir kenarını katlıyoruz. Bu şekilde kolu oluşturuyoruz. Kol boşluğum 22 santim. 20 sırada ördüm. Burada marketten aldığım Ören Bayan Atlas ip var. Ören Bayan Atlas'ta da 22 santime ulaştım ama 14 sıra ördüm. Çünkü ipim daha kalın. Yani sıra sayısı değişebilir ama ölçümüz değişmez. Burada ipim kalındı. 14 sırada 22 santime ulaştım. Burada ipim inceydi. 20 sırada 22 santime ulaştım. Angora ipler kullanıyorsunuzdur. Siz de 20 sırada değil de belki 24 sırada 22 santime ulaşacaksınız. Yani bana kaç sıra öreyim dediğinizde ben onu bilemem. 22 santim olana kadar örün diyeceğim. Siz de kendi elinizin sıklığına, gevşekliğine göre 22 santim olana kadar öreceksiniz. Sıra sayısı önemli değil. Önemli olan ölçü. Yetişkinler için en az 21-22 santim yapmanız gerekiyor. 21 santimden daha az yaptığınızda koltuk altından kasma yapıyor. Sonrasında sökmektense deneyerek ilerlemekte fayda var. Şimdi elinizde herhangi bir ölçü de olmayabilir, herhangi bir metre de olmayabilir. O zaman siz ne yapacaksınız? Evdeki hırkanız bu diyelim. Severek kullandığınız, size dar gelmeyen bir hırka. O zaman üzerine ölçerek ilerleyeceksiniz. Kolunuzu bu şekilde oluşturdunuz. Koltuk altlarını denk getirdiniz. Aynı ölçüye ulaştıysa, evdeki hırkanız aynı ölçüye ulaştıysa artık altıgen parçalarınızı örmeye bırakabilirsiniz. Altıgen parçanın bedenle herhangi bir alakası yok. Kol boşluğumuzu ayarlıyoruz. Burada da batik iple ördüm bir tane hırka var. Burada da 20 sırada yine 22 santime ulaştım. Burada da kolunu 3/4 kol yaptım. İstiyorsanız daha kısa da yapabilirsiniz, daha uzun da yapabilirsiniz. Biz bugün uzun çalışacağız. Bu da benim Alize Cotton Gold'la 3 milim tığla ördüğüm hırka. Bunu da 3/4 kol çalıştım. İlkbaharda, yazın ya da sonbaharda rahatça kullanabiliyorum. Burada da batik iple ördüğüm hırka var. Zaten bunun görselini paylaşmıştım. Bunu yapmamı istemiştiniz. Burada da altıgen parçaları 22 santim olana kadar ördüm. Burada da 20 sırada 22 santime ulaşmışım. Bunda 3,5 milim tığ kullanmıştım. Şimdiki ördüğümde 4 milim tığ kullanıyorum. Elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre tığ numarasını ayarlayabilirsiniz. Çocuklar için altıgen hırka anlatmamı istemiştiniz ve ben size anlatmıştım. Ne yapmıştık? Çocuğumuzun evdeki bir tane hırkasına göre çalışmıştık. Herhangi bir ölçü vermemiştim. Çocuğun evdeki hırkasının ölçülerini almıştık. Beden genişliğini ölçmüştük. Evdeki hırkasının boyunu ölçmüştük. Buradaki kol boşluğunu ölçmüştük. Kaç santim olduğunu ve koltuk altından bileğe kadar ölçmüştük. Çocuğumuz için de yaparken ne yapıyorsunuz? Altıgen parçaları örüyorsunuz. Çocuğunuzun hırkasını aşağıya koydunuz. Koltuk altından üst üste denk getirdiniz. Birebir aynı denk geliyorsa artık örmeyi bırakıyorsunuz. Yeterli kol boşluğuna ulaşmışsınız demektir. Sonrasında artık beden genişletmeye geçebiliriz. Ben detaylı anlattım. Farklı şeylerle de, hırkalarla da gösterdim ama yine aklınıza takılan şeyler olursa lütfen sorun. İpinize göre sadece sıra sayısı değişir. Ben size herhangi bir sıra sayısı söyleyemem ama ölçü söyleyebilirim.
En az 21-22 santim olana kadar örüyorsunuz. S beden ve küçükseniz 21 santim yeterli gelecektir. S bedenden büyükseniz 22 santim ve üzeri yapabilirsiniz. Tercihen şunu da diyebilirsiniz. Ben 22 santim yapmak istemiyorum. Daha salaş, bol giymek istiyorum. Görüyorsunuzdur belki fotoğraflarda. Salaş şekilde yapan insanlar da var. Öyle kullanan insanlar da var. O zaman ne yapacaksınız? Siz 22 santim değil de daha fazla öreceksiniz. 24 santim olabilir, 25 santim olabilir. Koltuk altınız nereye gelsin istiyorsanız. Siz ördükçe koltuk altı aşağıya doğru gelmeye devam edecek. Beden büyümeye devam edecek. Ne kadar salaş istiyorsanız o kadar örmeye devam edebilirsiniz. Ama benim dediğim gibi 22 santimle de ben 48 bedene kadar ördüm. Herhangi bir sorun yaşamadık. Benimle beraber örecekler 22 santimle devam edebilirler. Şimdi sizden isteğim, ister benim verdiğim ölçülere göre, istiyorsanız da elinizdeki hırkanıza göre birebir dardenin üzerine koyduk. Ona göre çalışabilirsiniz. 2 tane altıgen parça hazırlıyorsunuz. Bir tanesini yaptınız. 22 santime ulaştınız ya da istediğiniz kadar ördünüz, ne kadar istiyorsanız. İkinci parçayı da aynı birinci gibi örüyorsunuz. Birinciyi kaç sıra yaptıysanız ikinciyi de o kadar sıra yapıyorsunuz. Artık ikincide herhangi bir ölçü gözetmiyorsunuz. Zaten bir tane parçanız hazır. İkinciyi de aynı birinciye bakarak yapıyorsunuz. Şimdi ben birinciyi hazırladım. İkincide biliyorsunuz ipim denk gelmemişti. İpimi denk getireceğim. İkinci parçamı da aynı sütlü kahveden başlayarak örmeye devam edeceğim. İkinci parçamı da 20 sıra öreceğim. Sonrasında artık orada ipimizi koparacağız. 2 tane parçamızla kolumuzu oluşturacağız. İkinci bölümde artık beden genişletmeye ve boy uzatmaya geçeceğiz. Birinci bölümümüz altıgen parça örmek ve kolların boşluğunu ayarlamak, kollarımızı dikmek. Şimdi size 2 tane parçanızı hazırlayın ve beraber artık kollarımızı dikmeye geçelim. Birinci parçam hazırdı zaten. Bunun üzerinden anlatmıştım. Burada en son düzgün bir bitiş yaptım. Diğerini de beraber düzgün bitişle bitirelim. Bir parçada kaç sıra ördüysek diğerinde de o kadar örüyoruz. Burada da en son trabzan sırasında bitiriyoruz. Köşede en son ne yapıyoruz? Tamamlamak için 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincire ulaşmak için tekli trabzanla bitiyorduk. Bu sefer düzgün bitiş yaparken ne yapacağız? Bir tane daha trabzan tepesi oluşturacağız. Dikerken kolaylık sağlasın diye. 1, 2 zincir çekiyorum. Aradaki 2 zincir çektim. İpi yeteri kadar uzattım ve kesiyorum. Artık düzgün bir bitiş yapıyoruz. Çocuğunuza da yapıyorsanız, kendinize de yapıyorsanız yeterli ölçüye ulaştınız. Artık kolumuzu dikmeye geçeceğiz. Düzgün bitişten kastım trabzan tepeleri ve zincir tepeleri V harfine benziyor. 2 tane kanadı var. Biri düz yüzünde, güzel yüzünde, biri arka yüzünde, iç yüzünde. Biz bu tepeleri ve kanatları kullanarak bir tane daha trabzan tepesi V harfi oluşturacağız ve tüm görünümü eşitlemiş olacağız. Dikerken de tığla da birleştirsek karşılıklı tepelere girebileceğiz. Burada en son 2 zincir çektim, aradaki 2 zincir çektim ve yeteri kadar ip bırakıp kestim. Düzgün bitiş yaparken baştaki 3 zinciri atlıyoruz. 3 zinciri atladım. Bir sonraki ikili trabzanın tepesine arkadan giriyorum. Tüm V harfini alıyorum. Daha küçük bir tığ numarası kullanıyorum. Zincirden sonraki trabzanın tepesine arkadan girdim. İpi aldım ve örgünün arkasına çekiyorum. Bunu elinizdekinde de tekrarlayın lütfen. İpi örgünün arkasına çektim. Burada da 2 zincir çekmiştik. İkinci zincirin sadece arka kanadına giriyorum. Örgünün arkasındaki kanada giriyorum. İpi aldım ve tekrar örgünün arkasına çektim. Gördüğünüz gibi bir tane daha V harfi trabzan tepesi oluşturmuş olduk. Bu oluşturduğumuz trabzan tepesi de 3 zincirin tepesi olmuş oldu. Tüm görünümü eşitlemiş olduk. Artık ben tüm tepeyi alarak da birleştirsem, iç kanatları ya da dış kanatları alarak da birleştirsem karşılıklı tepelere girebileceğim. Burada artık ipimi gizlemek istiyorum. Örgünün arkasında ipimi gizleyeceğim. Çok fazla çekiştirmiyorum ki oluşturduğum tepe daralmasın. Oluşturduğum tepe burası. Zincirin tepesi. Çok fazla ipimi çekmiyorum ki orası daralmasın. Sonrasında dikerken zorluk yaşamayalım. Burada sonradan ipim sökülmesin diye bir zincirle buraya sabitliyorum. Artık yıkadığımda da giydiğimde de ipim oradan sökülmeyecek. Sonra artık ipimi istediğim yerlerden geçirerek gizleyebilirim.
Sonra kolumuzu dikmeye geçelim. Siz de çocuklarınıza da ya da kendinize yeteri kadar ölçüye gelene kadar ördünüz. Düzgün bir bitiş yapıyorsunuz benimle beraber ve artık kolları dikmeye geçiyoruz. Bu bölümün son işlemi olacak. İkinci bölümde beden büyütmeye geçeceğiz. Burada sihirli halkadan kalan ip var. Onu temizlememiştim. Örgünün arkası belli olsun diye. Onu da yine ipi çektim ortası kapanana kadar. Burada bir zincirle buraya yine sabitliyorum. Sonrasında yıkadığımda giydiğimde sökülmesin. Halkanın etrafından geçirerek ipimi gizliyorum. Ve dışarıda kalan ipi kesiyorum. İpimizi temizledik. Artık düzgün bitişimizi yaptık. Burada yapacağımız işlem 6 tane kenarımız var. İstediğiniz herhangi bir kenarı alıyorsunuz. Bu şekilde önünüze aldınız. Burada da zorlanan arkadaşlar var. Bir kenarı aldınız. İkiye katlıyorsunuz. Bu şekilde. Ve kolu oluşturuyorsunuz. İstediğiniz herhangi bir kenarı katlayabilirsiniz. Burada ipimizi kopardığımız için herhangi bir kenarı katlayarak kalan 3 kenardan sonrasında örmeye devam edebiliriz. Şimdi iki parçam da hazır. Artık dikmeye başlayabiliriz. Ne yaptığımızı, ne aşamada olduğumuzu böyle geniş açıdan da göstermek istiyorum. 2 tane parçamızı hazırladık. İplerini temizledik. Artık dikmeye başlayacağız. 2 parçayı da diktiğimizde artık biri sol taraf olacak, biri sağ taraf olacak. Sonrasında örmeye devam edeceğiz. 2 tane parçamız var. İstediğinizden başlayabilirsiniz. Örgünün tersini çeviriyoruz. Ters tarafından dikeceğiz. Burası örgünün tersi, burası düzü. Tersini çevirdik. Yine istediğimiz herhangi bir kenarı ikiye katladık. Ve buradan dikmeye başlayacağız. Benim burada koyu renkli olduğu için görünmeyecek, size anlattığım altıgen parça vardı burada. Sonrasında ipimi koparacağımı söylemiştim. Kendi rengime geldiğim için. Aynı parçanın büyütülmüş hali burada. Dikerken ne yapıyorum? İstediğim herhangi bir kenarı ikiye katlıyorum. Ve buradan dikmeye başlıyorum. İğneye yeteri kadar ip alıyorum. Siz de örgünüzün tersini çevirdiniz. Burada koyu renkli olduğu için gösteremiyorum. O yüzden küçük parçada göstereceğim. Mantığı aynı zaten. Köşelerde 2 tane zincirimiz var. Birinci zinciri bırakıyoruz. Bu kenarın zincirini bırakıyoruz. İkinci zincirden karşılıklı birleştirmeye başlıyoruz. Düzgün bitiş yaparken söylemiştim. Tepeler V harfine benziyor. 2 tane kanadı var demiştim. Biz örgünün ters yüzünden dikeceğiz. Güzel yüzleri birbirine bakıyor. Karşılıklı iç kanatları alacağız. Örgünün içindeki kanatları alarak dikeceğiz. Görüntüsünü de göstermek istiyorum. O şekilde dikiş yaptıktan sonraki görüntüsü de bu. Siz istiyorsanız tüm tepeleri de alabilirsiniz. Dış kanatları da alabilirsiniz. Benim bu görüntü hoşuma gidiyor. O yüzden iç kanatları alarak dikeceğim. Parçayı elinize aldınız. Birinci zinciri bıraktık. İkinci zincirin iç kanadına giriyoruz. Örgünün içindeki kanada giriyoruz. Buradan V harfinin iç kanadını aldım. Karşı tarafta da bu tarafın zincirini bıraktım. Birinci zinciri bıraktım. İkinci zincirin iç kanadına giriyorum. Örgünün içindeki kanadına giriyorum. Örgü bilenler zaten dikiyordur. Yeni başlayanlar için böyle başını detaylı anlatacağım. Sonra hızlı hızlı ilerleyeceğiz. Burada öncelikle bir düğüm atıyorum. Sonra orada kalan ipi gizleyeceğiz. Karşılıklı zincirlerin iç kanadını aldık. Artık karşılıklı trabzan tepelerimiz var. Birinci trabzan tepesinin iç kanadını aldım. Karşıda da birinci trabzan tepesinin iç kanadını aldım. Ve dikiyorum. Örgünün tersinden dikiyoruz. İkinci trabzan tepesinin iç kanadı. İkinci trabzan tepesinin iç kanadı. Zaten sayılarımız eşit. Birebir ilerliyoruz. Üçüncünün iç kanadı. Üçüncünün iç kanadı. Dördüncünün iç kanadı ve dördüncünün iç kanadı. Beşincilerin iç kanadı
altıncıların iç kanadı. Sizin karşılıklı kaç tane trabzanınız varsa karşılıklı trabzanların iç kanadını alarak devam ediyorsunuz. Parçamız istediği kadar büyük ya da küçük olabilir. Dikiş mantığımız aynı. Bu şekilde. Buranın zincirlerini bıraktık. Birinci zincirleri bıraktık. Bu kenarın zincirleriyle başladık. İkinci zincirlerin iç kanadını aldık ve karşılıklı trabzanların iç kanadını alarak devam ettik. Burada sıra sonuna kadar devam ediyorum. En son bitişimizde yapalım. Nasıl göründüğünü de açık renkte göstermek istiyorum. Sonra kendim iki altıgen parçada da lacivert renkte dikeceğim. Karşılıklı iç kanatları alarak dikmeye devam ettim. En son trabzanlardayım. Burada da bir tane trabzan kaldı. Karşıda da bir tane trabzan kaldı. Demek ki doğru şekilde ilerlemişim. Karşılıklı trabzanların iç kanadını alıyorum. Biterken de birinci zincirlerin iç kanadını alıp bitiyoruz. Çünkü ikinci zincirler artık bu kenara ait. Burada birinci zincirin iç kanadını aldım. Karşı tarafta birinci zincirin iç kanadını aldım. Ve artık dikiş işlemini bitiriyorum. Aynı yere tekrar giriyorum. İpimi buradaki halkadan geçirdim. Sıkılayıp ipimi kesebilirim. Büyük parçada da aynı şekilde dikiyoruz. Burası bizim örgümüzün ters yüzüydü. Düz yüzünü çeviriyorum. Bu şekilde çocuklarınızın bebekleri varsa onlara da böyle kıyafetler yapabilirsiniz. Küçük parçalarla. Gördüğünüz gibi dikişimiz de bu şekilde görünüyor. Çok fazla sıkı sıkı yapmıyoruz ki sonrasında giydiğimizde burada çukur bir görüntü olmasın. Şimdi ben burada da koyu renkle dikmeye devam ediyorum. Rengi görünmeyecek ama başlangıcını her şeyini aynı yaptım görün diye size sessiz bir şekilde hızlandırarak göstereceğim. Sadece rengimiz farklı olduğu için başka bir parçada gösterdim. İplerimi de örgünün tersinde gizledim. Bu şekilde düz yüzünü çeviriyorum. Geniş açıdan size göstereceğim. Kolları da birbirine diktik. Kalan ipleri de temizledik. Bu bölümün artık sonuna geldik. İkinci bölümde kalan üç kenardan beden genişletmeye başlayacağız. İkinci bölümde beden genişletme ve beden uzatmayı bitireceğiz. Kendi bedenimize göre artık ayarlayacağız. Sırt parçalarını birbirine birleştireceğiz. Sırtta birleştireceğiz. Ve üçüncü bölümde de kollardan ve bedenden lastik geçeceğiz. Hırkamızı bitireceğiz. Aklınıza takılan her soruyu sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.